Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda tığ işi olarak yapılan ve adına brioche denilen bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Normalde çörek diye adlandırılıyor. Bu da böyle modelimizin yani tekniğimizin yapıldığı zaman kalın durması, kabarık durmasından kaynaklı olarak arkadaşlar tığ işi olarak yapılıyor ve biraz da aslında interlocking denilen kilitleme işlemine de tekniğine de benziyor arkadaşlarım. Dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz böyle şimdi birazdan göreceksiniz yapımı da kolay olan bir çalışma. Bundan çok güzel battaniyeler yapabilirsiniz arkadaşlarım. Böyle parça parça evde arta kalan ipleriniz varsa onları değerlendirerek yan yana ekleyerek böyle güzel ve değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Peki bu nasıl yapılıyor diye sorarsanız şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın ince bir ip kullandım ama dokusu epeyce kalın bir yapıya sahip oluyor bu tekniği kullanarak yapıldığı zaman. Şöyle ince iplerim Alize'nin Artisan isimli ipleri arkadaşlarım. Biri batik, biri düz gördüğünüz gibi. Renk kodlarını da söyleyeyim. Belki aynısından alıp yapmak isteyen olan arkadaşlarım olabilir. 90-14 batik ipimiz, düz ipimiz ise şöyle 281 arkadaşlar. Şimdi bunları yapar yani bu ipleri kullanırken şöyle 2,5 milim tığ kullandım. Şimdi ise sizlere biraz daha kalın olan Alize Cotton Gold ile yapacağım ve göstermek istiyorum. Bu iplerle nasıl duruyormuş onu da hep birlikte görelim inşallah. Kullanacağım tığım ise 3 milim olacak arkadaşlarım Alize Cotton Gold'da. Şimdi bu parçayı ne büyüklükte istiyorsak ne projesi yapacaksak ona göre böyle bir hırka yapımında da kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Sadece zincirler çekiyoruz. Şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. İnanın çok kolay bir yapımı var. Şöyle çektim. Bu kadar yeterli anlatmak için. Son 1, 2, 3 tanesini fazladan çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve bu tuttum buradan bir tane atlıyorum. 4 de çekip yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Ve bir tane zinciri atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Ve burada bunu da ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde. 2 zincir, bir atlıyoruz. Şöyle diğerine giriş yaparak sık iğne yapıyor. İkili trabzan yapıyoruz pardon. 1, 2 zincir, bir atlıyoruz. İkincisinden giriş yapıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu teknik ile yapılmış olan motif de var arkadaşlarım. Normal düz olarak yapmış olduğum çalışmalarda, modellerde kanalımda bulunmakta. Oralarda da bakabilirsiniz. İlk sırayı bu şekilde yaptıktan sonra şurada bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve ilk bu hemen buradan giriş yaptım. Sık iğne yapıyorum arkadaşlarım buraya. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum yine. Arka kısmı hep bu şekilde devam edecek. Sık iğneler ile 2 zincir, bir sık iğne. Bu sık iğneleri ikili trabzanlarımızın üzerlerine yaparak devam ediyoruz. 2 zincir, bir sık iğne şeklinde.
Şimdi sona geldiğimizde bakın şurada bir yerimiz daha var. Hemen buradan da giriş yapıyorum. Bu şekilde tutarken diğer ipimi alıyorum. Şöyle bağlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu ilk yere hemen bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Yine 1-2 zincir çektim. Üzerine alıyorum. Aşağıda atlamış olduğum zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 2 zincir çektim. Üzerine alıyorum ve diğerine geçiyorum. Atlamış olduğum zincirin içerisinden giriş yaparak ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, bir ikili trabzan şeklinde ilk sırada yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Sona geldim. Yine bu kenardaki yerden giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Ve bir tane sık iğne buraya, bir tane de hemen ikili trabzanımın üzerine. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Yine 2 zincir, bir sık iğne şeklinde diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi buraya geldim. Alttan diğeri bir renk ipimi alıyorum bu şekilde ve buraya zincirimi çekerken beyaz ipimi de yukarıya doğru kaldırıyorum arkadaşlar. Ve çevirdim. Hemen kenardaki sık iğnemi yapıyorum. Evet, kenar girişini bu şekilde yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum ve aşağıya iniyorum, bakın şöyle. Buradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıp yine bakın aradaki yerden şöyle ikisinden birlikte giriş yapıyorum, çekiyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 1-2 zincir. Yapmamız gereken işlem bu kadar arkadaşlarım. Şöyle giriş yaptım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Son yere geldiğimizde yine buradan şöyle kenar olduğu için 2 zincirimi çektim ve bu şekilde bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine aynı şekilde bakın 1-2 arada beyaz olduğu için atladım ve sık iğne ile tamamlıyorum. Yine ip değişikliğini yapıyorum. Yaparken diğerini de yukarıya doğru kaldırıyorum bu şekilde.
Şöyle hemen buradan giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir iki zincir çektim. Üzerine alıyorum. Yine bu defa bu rengimi hangi renkle yapıyorsak bakın şöyle hemen yerimiz var. Girişimizi yaptık. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bir iki zincir. Hemen girişimizi yapıyoruz bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Ve bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Evet, hep aynı şeyler tekrarlanarak devam ediyor. Dilediğiniz büyüklüğe geldiğinde ise buraları sık iğne yaparak kapatıyoruz ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve parça parça dediğim gibi evde arta kalan iplerinizle böyle küçük küçük parçalar yapıp birbirine ekleyip daha büyük parçalar elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bu modelin, bu tekniğin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en farklı örgü teknikleri ve modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.